biraz da sanatçıya alın açmak lazım. Tabii ki. Performans için. Kesinlikle. Çünkü hep şey işte nakarat birinci bölüm nakarat, ikinci bölüm nakarat bitti şarkılar. Öyle. Ben buna da karşıyım. Bu kadar sınırlandırılması. Sınırlandı. Tabii işte o da artık klasik. Bu çok güzel bir röportaj dedim bu arada bugün çocuklar. Erhan Güler Yüz'le Teoman'ın bir röportajı. Ya onu bulayım da açayım size. Muhteşem. Tam bu anlattığını şimdi anlatacak. Bayılıyorum Teoman'a. Teoman, Erhan Güler Yüz. Bakın nefis bir şeyden bahsediyor. Şu. Böyle arkadaş sohbeti gibi. Bende var Memiler. Bak şimdi. Ama senin ve benim bir avantajım var. Biz albüm müzisyeninden ziyade çok iyi bildiğimden dolayı iltifat için söylemiyorum tekrar. Okuyan, yazan, öğrenmeye çalışan insanlarız. Yani biz şarkı söylemek için beste yapmıyoruz. Biz bir şey öğrenirken bak bunu başkalarına da anlatalım galiba hissine. Yani Aynen. sessizliği bozmaya değecek bir şey olduğunda konuşuyoruz. Sanat demek istemiyorum yaptığımız şey. Sanat değil. Sanat başka bir şey. Bak. Bizimki sanat değil. Masal anlatıcılık, hikaye Aynen anlatıcılık. Bakın. öyle daha mütevazı bir yerden anlatmayı isterim ama sanat demek zorundayım veya yaptığımız şeyde kendi duygularımızı başkaları da hissetsinler diye yaptığımız şey. Evet. Bizim yaptığımız bir anlatıcılık. Öyle belki çok önemsenecek bir şey değil ama biz hayatımızı buna verdik. Bunu önemsedik, onu da güzel yapmaya çalıştık. Hala da aynısını çalışıyoruz. Şimdi bu yapay zeka ile alakalı Şimdi bu yapay zekaya gelmeden şurada anlattıkları şey ne kadar güzel değil mi Özgün? Kendi yani Teoman ve Erhan Güler Yüz abi. Evet. Herhalde yani ikisi beraber konser verse konser bitmez. Şarkı söylemekten. Bitmez yani. 1-2 gün falan söylerler. Çünkü besteleri Türkiye'deki herkesin çok iyi bildiği şarkılar. O kadar çok şarkı yapmışlar. Kendi yaptıkları müziği bir masal anlatıcılığı olarak nitelendiriyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Masal anlatıcılığı nedir? Masal anlatmak. Çok güzel bir bağ mesela. Az önceki aşıkla beraber bence kuruldu. Müthiş bir şey. Aynı şey var. Bu masal anlatıcılığında besteci... Yani, biz okulda müzik formları dersimiz vardı. Bu müzik formları dersimizde şarkı formu vardır Özgün. Şarkı formu. Bize okulda bunu anlatırlar. Bu dünyanın fix bir formudur. Bu formun içinde şu vardır. A, B, A. Mesela bu bir şarkı formu. Nedir? Giriş, nakarat, tekrar girişe dönersin. Bu bir nakarattır. Çoğu türkünün formülüdür mesela. Bir giriş olur, nakarat olur, tekrar girişe döner parça. Veya A, B, C. Parçanın bir A'sı vardır, giriş kısmı. Sonra bir ara bölüm olur, sonra nakarata bağlanır. Bu da bir şarkı formudur. Yani bizim dinlediğimiz bu şarkılar var ya böyle bir sürü şarkı dinliyoruz. Manifest'in şarkısını veya işte yeni çıkan grupların ne bileyim Metronom grubunun Mantra'nın bir şarkısını atıyorum dinliyorsunuz. Onların bir formu var. Giriş var işte. Ve sonra bir ara bölüm var sonra nakarat var. Genelde Manifest şarkılarına bakın mesela. Şimdi size hep gençlerin üzerinden anlatmaya çalışıyorum. İzleyicimiz çok genç diye şu anda. Hangi şarkısını açayım mesela? Bakın. Manifest'in hangi şarkı? Hileli'yi açalım. Şu an benden yayın içinde de istemişlerdi. Bak. Hileli. Tamam. Bakın Bunun size. bak canlısı var hocam, onu açabilirsin. Canlısı. Tamam canlı var mı bilmiyorum. Ya orada anlatmak neyse anlatayım. Hadi tamam. Canlısı. Ya buldum. Live performans bir gün önce yayınlanmış. Bakın şimdi. Şimdi söz kısmı girecek. Geliyor. Geldi. Geliyor mu? Daha giremedi. Geliyor. Hala giremedi. Şimdi girecek herhalde. Tamam. Intro. Bu intro dediğimiz kısım. Falan filan. Söz geliyor. Daha gelemedi. Geldi. Kalbim sende kalsın. Yazım. Bu kısım. Neden de bu mesela parçanın bir giriş müziği değil mi? Buna A dediğimizi farz edin. Parça nereye benziyor? Şimdi parça A ile başladı. Bunun tamamını A diyebiliriz. Çünkü hafif değişiklik olsa da tekrar aynı yere bağladı. Yani parçanın A kısmı buraya kadar. Devam. Bu bir B. Bitti. Bu sürekli tekrar diyor. Parçaya bir A girdi.
Bir de B devam etti. Dönüyor. Tekrar introya geri döndü parça. Gördünüz mü? A, B. Burada parçayı değiştiren neydi? Şuraya bakın. Parça girdi. Tekrar falan filan. Parça başa döndü. Bakın bu yeni bir bölüm işte. Tekrar tırmanıyor yani. A, B, sonra bir C bölümü gibi geliyor. A, B, A, C ve nakarat. Tekrar B. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir yapı, bir dizayn. Yani bu bir şarkı dizaynı. Şarkı formunun bir dizaynı. Birçok biçimde olabilecek şarkı formu. Peki sadece formlar bununla mı alakalı? Yani dünyada müzik formları bununla mı bitiyor? Hayır, bu bilinen dünyadaki şarkı formu olarak karşımıza çıkan şey. Ve anlatmaya çalıştığı Teoman'la Erhan Güler Yüz'ün diyor ki biz masal anlatıcı yapıyoruz. Yani anlattığımız şeyler, biz bir formu anlatıp duruyoruz. A var, B var, C var. Belki B'ye dönüyor. Belki D yapıyor. İşte orada Ajda Pekkan'ın bölümü var. D. Hiç alakası yok. Sonra tekrar parça nereye dönüyor? B'ye dönüyor. Bu bilinen bir şey ya. Ve bu sadece müziğin küçücük bir kısmı. Özgün bahsettin ya az önce. Dedin ya hocam işte hani serbest bir alan yok, bir şey yok. Yani hep aynı şeyler yapılıyor gibi. Çünkü şarkı formu bu. Şarkı formundan çıkamıyoruz. Keşke mesela atıyorum absürt bir hikaye, absürt bir örnek vermem lazım size ki belki oradan yakalarsınız. Hani hepinizin bildiği, hepiniz bilmiyorsunuzdur belki ama atıyorum Korsakov'un Şehrazat eseri Özgün. Böyle bir AB yoktur onda. Öyle Doğru, bir hikaye yok. bireysel müzikler. O hayır, klasik müzik. Korsakov'un Evet. şeyini açayım mesela. Bir de ona bakın şimdi. Şehrazat. Bakın şimdi mesela Rimski-Korsakov Şehrazat bir efsanedir. Tam anlamıyla bir efsanedir. Telifli midir bilmiyorum efsane. Evet, telifliymiş. Telifsiz bir tanesini bulalım. Çünkü bunu çoğu orkestra çalar, eder. Bakalım burada bir telif var mı? Evet, bunda yok. Bakın Rimski-Korsakov tam 52 dakika çocuklar. Şehrazat. 52 dakika eser. Hani şarkı formu? Bu kaç kere tekrar edecek sizce? Yok. Durdu. Sanki böyle bir filmin içine girdik ve uzun bir yolculuktayız değil mi yani? Bize o şarkı formunun hissini vermiyor artık. Çünkü bu şarkı formu değil. Bakın ne yazıyor aşağıda? Opus 35. Görüyorsunuz değil mi? Senfonika. Ya bir senfoni. Tamamen başka bir formla karşı karşıyayız. Yani besteciler, hatta bunun çok güzel bir teması da vardır. Onu da bir dinleyin. Temaya bak Özgün. İnanılmaz ya. Bundan sonra bağlayacağı yer nerede? Normalde şarkı formunda bu nakaratı 50 kere döndürür. Bakın ne yapıyor? Şöyle bir şey yok. Öyle bir kaygısı yok. Bestecinin öyle bir niyeti yok. Bu upuzun bir hikaye. Bakın sanki şu anda nereye geçecek? Yeni bir bölüm başladı. İnanılmaz ya. Başladığımız yerde değiliz. Hikaye hep devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir şey tekrar etmek zorunluluğu yok. İşte abi bu form, yani Erhan Güler Yüz ve Teoman'ın bahsettiği sanat formu, yani biz kendimizi öyle görmüyoruz hani, ama yaptığım şöyle dediği şey bu. Bunu demeye çalışıyor. Çünkü bu adam da müzik yapıyor. Korsakov da müzik yapmış yani. Bu ne?
Yani bir insanoğlu, düşsene Özgün, 50 dakikalık bir şey üretiyorsun. Ve bu 50 dakika içinde temalar zaman zaman sana bir şeyler hatırlatıyor, zaman zaman uzaklaştırıyor. Ama sen bir hayal gücünün içinde, o sanatın büyüsünün içinde kendini kaybediyorsun. Doğru. Biz şarkı formlarının içindeyiz şu anda. Bütün yayınlarımız aslında bizim hep şarkı formlarının yayınlarıdır. Şarkıcılığı da şarkı formlarının içinde değerlendiriyoruz. Gördünüz mü aslında? Ne kadar basit bir şeyin içindeyiz, düzlemin içindeyiz. Ve bu düzlemin içinde iyi söylemeler falan filan, çok iyi şarkıcı. Aslında popüler kültürden bahsediyoruz hep beraber. Yani ben kanalda Şehrazat analizi yapacak kadar donanımlı bir müzisyen değilim. Evet. Ya benim çünkü ana alanım, ben şan eğitimi aldım. Bunu değerlendirebilecek kişi Özgün bir kompozitör olabilir. Veya bir Evet. orkestra şefi olabilir. Yıllarını bu işe harcamış. Veya büyük bir kompozitör olabilir. Atıyorum Çaykov Konservatuarı'na gideriz. Veya Türkiye'deki Mimar Sinan Konservatuarı'na gideriz. Oranın kompozisyon bölüm başkanı bize bu eseri uzun uzun anlatır farz et. Anladın mı? Üzerine kitaplar yazılır çünkü bunun. Çünkü bu mesela ben de kendimi böyle adamdan saydığım birkaç tane işim var. Onlardan bir tanesi mesela İstanbul Kıyamet Vakti oyunlarına yaptığım müziktir. Hayatımda çünkü Özgün şarkı formunun dışına hiç çıkmadım ben. Hep kelebek besteledim. Sensiz kalınca. İşte benim gökyüzüm var. Ben de bir besteciyim, yani masal bestecisiyim. Kendimce. Ama bir bilgisayar önünde müzik yaparken Özgün süre sınırım yok. Radyolarda çalacak diye bir endişem de yok. Önemli olan o kişilerin, oyunu oynayacak kişileri o oyunun içinde tutabilmem lazım. Ve oyun da uzun bir oyun. Sadece kısa bir bölüm değil ki, adam 45 dakika oturuyor bir tane yerde. Ben öyle bir müzik yapmalıyım ki. Bakın, müzisyenin düşünce ufkunu açan şeyler bunlar. Orada oturacak, sıkılmayacak, müziği kapatmayacak, bir yandan hoşuna gidecek, gaza getirip hareket ettirecek. Böyle 12 dakika, 8 dakika, 7 dakika, 15 dakika hayatımda ilk defa müzik yaptığımı biliyorum. Çok zor bir şey. O nedenle Korsakov'un böyle işleri, yani sanat aslında seviye seviye değişiyor. Formların içinde çok değişiyor. Çünkü o zaman daha başka beceriler geliştirmeniz gerekiyor. Çok zevkli bir alan ama. Onu söyleyeyim çocuklar. Çok zevkli. Yani işin bu kısmına geçtiğiniz zaman çok yüzeysel şeylerden tamamen uzaklaşırsınız. Saçma kavgalar, ego kavgaları, bunların birçoğu aranızdan ayrılır. Çünkü belli bir seviyenin üstünde böyle şeylerin pek bir anlamı yok yani. Kimle kavga edeceksiniz? Kiminle yani çekişeceksiniz? Buyur Özgüncüm. Ben şeyi hatırlatacağım hocam, yani arkadaşların çoğu izlemiştir de. Kendisi de yakın zamanda Amerika'da tekrar bir ödül aldı. Esin Aydingöz. Çok güzel bir röportaj vardır kanalda. Mutlaka izleyin. Evet. Esin Aydingöz çok iyi anlatmıştı aslında bu sanatçı ruhu, zanaatkar ruhu. Yani başka hikayeler. Aşama aşama değişen hikayeler. Pek kolay değil ama çok zevkli. Yani sanatın en güzel kısmı o. Yani ben neyden çok üzülürüm biliyor musun Özgün? Onu söyleyeyim. Yapay zekanın şarkı formunu elimize almasından pek üzülmüyorum o nedenle. Çünkü zaten bu masal formuydu, anladın mı yani? A'sı, B'si, C'si belliydi ama yapay zeka eğer bizim elimizden Şehrazat'ı alacaksa o zaman oturup düşünmek lazım. Çünkü o zaman insan yaratıcılığının sınırlarını da elinden alıyorsun. Ve hayran olduğun o hayal gücünü elinden alıyorsun. Ben mesela Şehrazat dinlerken bir noktadan sonra böyle sanki dalgalar, denizler üzerinde o yolculuğu yapıyorum o geminin içinde. O bambaşka bir duygu ya. Yani Korsakov bunu hayal etmiş, anladın mı? Bir insan tahayyülü var. O bambaşka bir güç. Yani bizim insanlığımıza da güç var ama ben şarkı formunda aynı şeyi düşünmüyorum. Zaten şarkı formu son derece kolay bir şeydi yani. Çok basit bir şeydi yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Büyük Üstad Aşık İmran Hasenov'u gönderdiğiniz için sağ olun. Özgüncüm, var mı söylemek istediğin? Yok yani müziğin matematiğini konuştuk. Çok güzel oldu. Evet, evet. hocam. Müziğin matematiği harika bir fikir bu arada. Müziğin matematiği hakikaten öyle.